Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm diyorum. God of War'ın yeni bölümündeyiz. Bugün Jotunheim duvarlarındaki yazıları çevireceğim ve üzerinde konuşup teoriler üreteceğim arkadaşlar. Sorry you wasted my time. Here we go! I can't believe we're gonna see the giants. Well, if things work according to plan, go ahead and lock in Jotunheim and we'll be on our way. Probably. Boy, ahead. Get ready. Oh, right. Got him. Let's hope this doesn't cause you to explode or anything. Oh, hadn't considered that. Maybe we should talk about this a bit more. Nah, I'm sure you'll be fine. Ready? That's unpleasant! Now, boy! We must be close. Well, what are we waiting for? Think it's far? We will see. A word, please, before we continue. Listen, the last thing you two need up there's a decomposing heat ruining the moment. Why don't I wait for you here? This is between you and the boy. True. But if someone were to My fight... lady sips soft, perfect sloshers. You done did it. Sorry. We had to see this. Oh, no. No, 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 no. Fine, damn it. Fine! Watch the head till we return. I can do this. No, I can't. Oh. Okay. Ready. Come. Boy, do I have plans for you. You got me back. Don't flatter yourself. Look! We're on the giant's fingers. I can see the highest peak ahead. Right over there. We did it. We did. What are you doing? I have nothing more to hide. Can we go now? We're so close. Boy.
Boy, It's nothing. I just thought I'd hear voices by now. Hello? Anybody here? what is this place? They must have all come through here when they left Midgard. What was left of them. Odin and Thor, ruining everything for everybody. Where are they now? The giants came back home so they could survive. But I'm not sure they did. Huh. Who's the Guardian? I should feel them, but I don't. This place is dead. What happened to them? Why'd Mom send us here? One question is answered and two more take its place. Wait! Father! Something's happening! It's your axe. It's Mother. Look. She's arguing with a bunch of giants. She knew giants? That's us. The first time we met the world serpent. But how? And our fight with Baldur. But that just happened. Wait. They knew everything that was going to happen. The dragon in the mountain, the stone mason, all these drawings. This is our story. No. This is your story. But what does it all mean? That I was not the only parent with secrets. You didn't know. She was a giant. I'm a giant. Why didn't she tell us?
She sent us here knowing we would find this. But why not just tell us the truth? Your mother would have had good reasons. Baldur was never sent to find me. He was tracking her all along, not knowing she was only ashes. If she had a plan for us, I trust it. Whatever it is. Besides, she hasn't been wrong yet. Come on. We're so close to the end now. Yes. Yes, we are. Bu konuda öncelikle Reddit'teki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, güzel paylaşımlar yapmışlar. Anlamadığım bazı noktaları da aynı şekilde paylaşarak sordum ve bilenler bilgilerini paylaştılar. Biz de hem bu paylaşımlardan faydalanacağız hem de ben kendi bu konuda yazıları araştırdım. Bir şeyi sadece başkasının bilgisiyle değil de kendi bilgin dahilinde de araştırmak lazım her zaman. Yani bu videonun sadece araştırma olayı bir haftamı aldı. Yani bir alfabeden kelimeleri çevirmek çok keyifli ama yine bir o kadar da zor. Çünkü çevirebilmeniz için 4 aşamadan geçiyor. Ama ortaya güzel bilgiler çıktı. Ben de sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi en üstten başlayalım. Üstteki resimde Laufey yazıyor. Zaten sarı Laufey'in rengi. Ve oyunda da kendi parmak izleri bize birçok yerde sarı renkte yol gösteriyordu. Çocuğun üzerinde Loki. Loki'nin sağ üstüne de Einherji Eirfeyettir. Şimdi buradaki Einherji yani Einherja savaşçılar, şampiyonlar anlamlarına geliyor. Ve duvardaki yazılarda sürekli geçen bir kelime. Bir de karıştırmaması için Einherjar'dan bahsedelim. İskandinav mitolojisinde Einherjar yani sonunda R olan savaşta ölen ve Valkyrler tarafından Valhalla'ya götüren kişiler. Buradaki farka dikkat edelim. Ama Feyettir kelimesi pek bir anlama gelmiyor. Reddit'teki paylaşımda Einherji Eirfeyettir olarak çevrilmiş. Buradaki haliyle olması için runik yazının şu şekilde olması lazım. Bakın burada bir harf eklenmesi lazım. Ama duvardaki hali de böyle okunuyor da olabilir. Buradaki Feyettir ise baba olmak ve doğmak anlamlarını taşıyor. Yani burada bir savaşçı ya da şampiyon doğuyor. Buradaki resimdeki her şey gayet anlaşılır. Loki'nin Laufey'in oğlu olduğu ve devler için önemli olduğu bir savaşçı doğuyor cümlesiyle gösterilmiş. Yalnız en üstte bir yazı var ve bazı yerlerde ise sürekli tekrarlanıyor. Bunu daha sonra çevireceğim ve bununla alakalı birkaç teorim de olacak. Burada ise hastalıkla yaşıyor. Tekrar düşmüş, bana sahip ya da benim. Burada Atreus'un hastalığından bahsedilmiş. Oyunun başında Atreus uzun zamandır hastalanmadım diyordu. Oyunun ilerleyen bölümlerinde de hastalığından dolayı ormandan çıkamayacağını düşündüğünü de söylüyordu. Burası da gayet net. Laufey'in bir grup devle tartıştığı sahnede sol alttan başlayarak Otti, F, Laufey. Arkadaşlar bunlar devlerin isimleri. Ayrıca Otti'nin korku anlamı da var. Devlerin alt kısmında Foxflotti, Midgard, Jot. Aslında burada harflerin devamı var gibi. En anlamlı hali ise Foxflotti, Midgard, Jotnar yani Midgard devlerinin göçü. Zaten resimde bunun tartışması dönüyor. Oyunda devler Midgard'daki kapılarını kapatıp Jotunheim'a gidiyorlar. Bunun dışında God of War'ın kitabında burayı anlatırken şöyle bir ifade var. Kadın Devler Konseyi'nin önünde meydan okurcasına duruyordu. Yüzü açıkça kızgındı. Onlara bağırıyordu ve Kratos'un baltasını tutuyordu. Devlerden biri onu uzaklaştırmak istercesine işaret etti. Şimdi burada Laufey, Aesir'in birçok planını bozan bir dev ve devler de sen Aesir'in planlarını bozdukça onlar daha da çok üzerimize geliyorlar, daha çok öldürüyorlar diyor olabilirler. Ve Laufey de halkına kalmalarını söylüyor olabilir. Devlerden bazıları geleceği gördüğünden Loki'yi istemiyor da olabilir.
devlerin göçünü doğrulayan bir hikayeyi de oyunda okumuştuk zaten. Yollar kapatılmalı diyordu. Hatta yok edilmeyin üzerine kıyamet çöktüğü zaman muhafız geri dönecek yazıyordu. Buradaki Otti ve F bu kafiyenin güvenliğini sağlıyor da olabilir. Ayrıca Otti kelimesi burada da geçiyor. Kapının üstünde tersten okursak Miu yani benim yazıyor. Laufey'in yanında da sabit muhafız. Buradaki kelime aslında steadfaster, permanent diye geçiyor ve kalıcı, değişmez gibi anlamları da var. Üstte ise Jotnar yani devler çok fazla can kaybettiler. Midgard bomboş uzanıyor. Sadece ikisi kaldı. Şimdi bunu kelime kelime çevirdiğimizde böyle bir çeviri ortaya çıkıyor. Tuor elinde Mjolnir ile Midgard'daki Hrungnir, Tamur gibi devleri öldürmeye başlayınca devler de kendi türlerini korumak için evlerine Jotunheim'a dönüyorlar. Burada hikayede bilgisi verilen yılan ve muhafız bizimle cümlesi bunu doğruluyor. Burada üstte Hildisvini yaşayacak. Kratos'u Farbauti olarak gösteriyorlar. Zaten elinde yaban domuz var. Farbauti mitolojide Loki'nin babası ve Laufey'in kocası olan devin ismi. Kırmızı elbiseli kadın Freya. Atreus gene Loki olarak yazılmış. Arkadaşlar buradan itibaren özellikle bazı yerlerde duvardaki kırıklardan dolayı yazılar tam anlaşılmıyor. Bazıları çok bariz, bunun gibi, bazıları da tartışmaya açık. Burada kaplumbağanın üstünde Tsarli yazıyor. Loki'nin isminin altında da Loki selam vermeye gidiyor yazısı var. Burada Freya ile ilk karşılaşmalar anlatılmış. Hildisvini dediği Freya'nın yaban domuzu. Ben Gullenbursti sanmıştım ama burada açıklığa kavuşması güzel. Tsarli dediği ise aslında Charlie. Yapımcılar bu ismi Atreus'un isminin yerine düşünmüşler ama uygun olmadığına kanaat getirip Atreus'u kullanmışlar. Hatta Atreus kaplumbağa ile konuşurken Kratos ile konuşmalarını hatırlayın. O nasıl bir isim diyordu. En alttaki sarı ile gösterilen yerde Laufey i Kirdum. Laufey bezlerin içinde. Burada Laufey'in cenazesine atıf var. Zaten oyunda yüzünü hiç görmedik ve cenazesi de bezlere sarılıydı. Alfheim'da da tam görecekken Atreus bizi çekti. Burada Laufey'in yanında biri daha çizilmiş ama bu kimdir, necidir, nasıl bir canlıdır belli değil. Belki Ragnarok'ta belli olur. Kratos ya da Atreus demeyin, ikisine de benzemiyor. İlk gördüğümde kendi kendime bu daha çok suratında motor kaskı olan birine benziyor demiştim. Burada Midgard yılının solunda başlayan kırmızı belirgin yazılarda kırık birkaç yer var ama bazı şeyler çok belirgin olduğu için sorun yok. Ormuanır, Midgard, Sormur. Bu da devam ediyor. Yani bu da tahmin edebileceğiniz gibi Jormungandr, Midgard yılanı. Ayrıca bu kırmızı belirgin yazıların üstünde küçük görünen ve sürekli tekrar eden cümle de Ihondom des eins einherja birta. Burası çok dikkatimi çekti ve daha önce yapılan çevirilerde hiç mantık gelmedi bana. Eğer sondaki kelimeyi birta olarak okursak brightness is in the hands of this one warrior. Işık bu tek savaşçının elindedir. Şimdi burada birkaç ihtimal var. Bunlardan ilki Kratos Ragnarok oyununda yani tanrıların alacakaranlığında şafaktaki ışığı getirebilir. Çünkü hikayedeki savaşçılardan biri ve tıpkı Yunan tanrılarını yok ettiği gibi Ragnarok'ta da önüne geleni yok edip devlerin kazanmasını sağlayabilir. Bir diğeri ise Loki yani Atreus'un eli. Şimdi oyunda birkaç kez buna şahit olduk. Hatırlarsanız kara rünü taşıyan taş Kratos'un elinde boş görünürken Atreus'un elinde parlamaya başlayıp kendini gösterdi. Hatta vücudundaki rünler de parladı. Yine Jotunheim duvarlarına Atreus dokununca duvarlar sırlarını açığa çıkardı. Ve ilk kitabede bir savaşçı doğuyor denmişti. Bu duvardaki yazılar için de bu bizim hikayemiz diyen Atreus'a Kratos bu senin hikayen diyerek bizi buraya sen getirdin demişti. Yani Atreus duvardaki her şey de seninle alakalı. Yazılar hep senin hikayeni anlatıyor. Haksız da değil. Loki'nin annesi, babası, çocukları, akrabaları hep burada gösteriliyor. Kratos ve Atreus'un Baldur ile savaşını gösteren bu resimde Baldur'un üzerinde Baldur. Kratos'un üstünde yine Farbauti. Sağ altta savaş alanı Anjordiholmi. Nasıl telaffuz ediliyorsa. Yani savaşın yapıldığı yeri söylüyor. Atreus'un sağındaysa küçük ayı, baba ayıyı zayıf öksü otu ile korudu. Adamın ölümsüzlüğü yok oldu. Resmin diğer yarısında Tamr. Zaten Tamur ismi. Seitir ya da Seidir
burada tekrarlanan kelime. Freya. Freya'nın altında ikisinin de bir baba, bir anne, bir oğlu var. Sağ tarafta ise Laufey ölümünde katıldı. Muhafız nihayet Jotunheim'a döndü. Savaşçıların ellerinde. Buraya kadar her şey net. Sadece Freya'nın yaptığı büyüde söylediği Seitir kelimesi ve zayıf öksü otu dışında. O da yaptığı Seidir büyüsünü ifade ediyor. Mitolojide Freya ve Odin gibi birçok Seidir büyüsü kullanan vardı. Zayıf öksü otu denmesi ise öksü otu diğer ağaçlara yaslanıp büyüyen zayıf bir ot. Freya da diğer her şeyden oğluna zarar vermemeleri konusunda söz almış ama öksü otunun oğluna zarar vermeyeceğini düşündüğü için onu es geçmiş. Baldur'un ölümü hikayesinde daha ayrıntılı da görebilirsiniz. Magni ve Modi savaşını gösteren bu resimde Blota Aesir Jo. Ama burada kırık olduğu için son kelime okunmuyor. Belki devam olabilir. Kanayan Aesir. İsimler Magni, Modi. Loki'nin üstünde Thor'un oğulları. En üstte ise Eru Hefner. Are avenged. Yani intikam alındı. Bakın burası çok ilginç. Sol taraf gördüğünüz gibi kırık ve başka harflerde olabilir tabii. Ama bu haliyle intikam alındı cümlesi oyundaki Magni ve Modi'yi düşünerek okuyunca kafamda soru işaretleri olmadı değil. Mimir, Laufey the Just hikayesini anlatırken pek çok Aesir tanrısının planlarını bozmuş, savaşçı bir dişi dev, onların köleleştirdiklerini kurtarmış, aç bıraktıklarını beslemiş ve başlarına bela olmuş diyordu. Laufey'in bunları yaparken Magni ve Modi ile karşılaşma olasılığı o kadar da garip gelmiyor. Özellikle Modi, Atreus'u annesi hakkında hakaretler ederek sürekli sinir ediyordu. Hatta canını okumadan önce gibisinden cümleleri de kullanarak annesini öldürdüğünü de iddia ediyordu. Şimdi bu bir teori olacak. Magni ve Modi, Laufey ve diğer devleri biliyorlar. Ve onlarla savaşmışlar gibi duruyor. Yani Modi'nin Atreus'un annesi hakkında bu kadar konuşması, Laufey'i kendileri öldürdüğü için olabilir. Yani yoksa neden burada intikam alındı yazsın ki? Sonuçta Thor'un oğulları Kratos ve Atreus'un peşine düşmese Kratos'un onlara saldıracağı yoktu. Ayrıca Modi, Kratos'tan 2 kere korkup kaçsa da boş bir Aesir de değil. Kendine ait bir kalkanı ve çekici de var. Onun dışında oyunda Magni ve Modi'nin Vanelli Netius'u öldürdüğünü öykü işaretlerinde okumuştuk. O yüzden bu duvardaki resimlerde beni en çok şaşırtan şeylerden biri bu yazı oldu. Kratos ve Atreus'un Hel'de gemiyle kaçmaya çalıştıkları sahnede Hel yazıyor. Resmin altında Possible Return. Geri dönmeleri mümkün. Aslında bu tam da Loki'lik bir durum. Hel'deki Atreus'u düşününce Atreus'un Loki olmaya başladığı cümleler var aslında. Bizi bu duruma ben soktum ama ben çıkarabilirim gibisinden. New Game Plus serimi izleyenler bilir. Loki sürekli hikayelerde ortalığı karıştıran ve sorunları çıkaran kişi. Ama aynı zamanda da bu sorunları ustaca çözmesi de ilginç. Thor'un çekici Mjolnir, Odin'in mızrağı Gungnir, Frey'in Gullamburti isimli yaban domuzu, birçok mitolojik silah hep Loki'nin entrikaları sonucu oluşmuş. Kratos'un Hrasleir ile olan savaşında Hrasleir'in sol altında Motherormer Bergs, Mountains Mother Dragon, yani dağın anne ejderhası. Demek ki Hrasleir bir dişi ve yavru ejderhalarda görebiliriz. Belki annelerinin intikamlarını da almak isterler. Kratos'un solunda Ottalus, yani Fearless, korkusuz anlamına geliyor. Hatırlarsanız Hrasleir ile olan dövüşün sonunda Atreus benim bacaklarım titriyor diyordu ve babası için hiçbir şeyden korkmaz mı bu adam diye günlüğüne yazmıştı. Mimir'in olduğu yerde soldaki kuş Hugin, sağdaki kuş Munin, Mimir'in kafasının olduğu yerde Mimir the Old, Wisdom Tree, bilgelik ağacı olarak çevrilebilir. Mimir, yaşlı, bilgelik ağacı. İlginç biraz, evet. Hugin ve Munin dediği ise Odin'in omuzlarında kendisine haber taşıyan, Hugin düşünce anlamına geliyor ve Munin hafıza isimli 2 kuzgun. Burada yeni yaşayan en zeki adamın yanında bulunup sanırım onu gözlüyorlar. Şimdi gelelim biraz daha cafcaflı ve bizim hakkında konuşacağımız yerlere. Mimir kitabesinin sol altındaki yeşil yer Blood of Fathers, yani babaların kanı. İkinci satırda Blood of Gods, tanrıların kanı. İlk 2 yerde Ragnarok ima ediliyor gibi. Diğer 2 satırda Turnadir Tindin, altında ise Erendi Fundit. Şimdi burası çok karmaşık. Bir tarafta Ragnarok imasındaki tanrıların kanı, babaların kanı var. Ragnarok'ta zaten kan gövdeyi götürecek. Burada akla baba olarak direkt Kratos gelse de
Allfather olarak bilinen Odin de var. Diğer iki satırda olaylar iyice karışıyor ve bir türlü kafamdan net bir şekilde oturmuyor. Burayı ne yapsam çeviremedim. İsim midir, yer midir, başka bir şey midir anlamadım. Tersten okusam bile nafile olmadı yani. Burayla alakalı iki görüş var. Biri Secret Summit, Errand Found. Yani gizli zirve işi bulundu. Aslında mantıklı. Yani sonuçta Mimir onlara zirvenin asıl yerini gösterdi. Jotunheim'a gizli bir giriş için hem Jotunheim'ın Black Rune'unu buldular hem de Unity Stone'u bulup Jotunheim'ın kayıp kulesini geri getirdiler. Zirveye ulaştılar. Diğeri de kanlı ve öfkeli inanç. Mesaj bulundu ya da amaç bulundu anlamında bir cümle. Eğer amaç bulundu olarak çevrilirse fragmanı hatırladığımızda Atreus Loki kim onu bulmalıyım diyordu. Loki eğer İskandinav mitolojisindeki haliyle karşımıza çıkacaksa burada yazılanlar netleşiyor. Yani Loki Ragnarok'u durdurmaya çalışırken aslında görevinin Jotunheim'daki kayıp devleri de bularak Ragnarok'u başlatmak olduğunu fark edebilir. Kanlı ve öfkeli inanç da bunu doğruluyor. Buradaki kırık yerlerden okumak çok zor ama okunanlar şöyle. Laufey burada, Laufey sadık, biliyoruz, Laufey'e güveniyoruz. Bunları okuyunca Atreus'un bizim için bir planı varsa ona güvenirim. Ne olursa olsun ayrıca o hiç yanılmadı cümlesi geliyor. Laufey'in planı oyunda küllerimi 9 diyarın en yüksek yerinden atın diyerek yolculuk sırasında yaşayacağı zorluklarla Kratos'un Atreus olan mesafeli duruşunun yerini bir baba-oğul ilişkisine çevirmek, Atreus'un da hastalığını yenerek Jotunheim'a hem devleri görmesi hem de gerçek ismini yani Loki'yi görüp Loki'nin kendi amacını bulması, ayrıca küllerini boşa Jotunheim'a götürmediğimizi ve çok derin bir sırrı Ragnarok oyununda göreceğimizi düşünüyorum. Gelelim en çok konuşulan resme. Çeviriye geçmeden önce buradaki o anı God of War kitabında şöyle bir anlatım var. Kratos'un bakışları duvar resminin son görüntüsünde kaldı. Yalnız kısmen bozulmamış bir parça. Bir ceset tutan çocuğun esrarengiz bir görüntüsünü gösterdi. Gözünü gökyüzüne dikmiş, ağlıyor ve küfrediyordu. Resimdeki parçanın geri kalanı yok edilmişti. Cesedin kimliğini sonsuz bir gizem haline getirmişti. Yazılarda ise Antlat, Fodder, Hormon yani ölüm, baba, felaket ya da yas tutma. Ağzından çıkan ve tekrar eden kelime ise Queen yani kraliçe. Soldaki yazı da ihanet. Aslında burada Epic yazıyor kardeşim. Ben yazdım kitabeleri. Evet, açıklıyorum buradan. Şimdi burada birkaç ihtimal var. İlk ihtimal Tyr. Zaten bu çokça dile getirildi. Eli sansürlenmiş. Fenrir onun bir elini kopardığı için olabilir ki bence değil. Bunu insanları ikilemde bırakmak için yapmış olabilirler. Diğeri Mimir. Mimir'in sadece kafası var diyebilirsiniz. Ama cüceler ölçü almıştı. Vücut yapmış olabilirler. Düşük bir ihtimal ama bence o da değil. Burada tabii ilk gerçekten akla gelen kişi Kratos. Sürekli yazılarda baba baba yazıp duruyor. Ve oyunda baba olarak oynadığımız kişi Kratos. Burada dövmesi görünmüyor ama yani Atreus başka kime gözyaşı dökecek ki? Ağzından çıkan kelime ise kraliçe. Şimdi burada ilk teori, burada ölen kişi Kratos. Zaten bu sonraki oyuna dair ipucu verme God of War'da klasikleşmiş bir olay. İlk oyunda Pandora Tapınağı öncesinde gördüğümüz resimde bir ölümlü Zeus'la savaşıyordu yazıyordu. İkinci oyunun başında Zeus Kratos'u kandırarak tanrısal güçlerini Blade of Olympus'a aktarmasını sağlamış. Böylelikle ölümlü hale gelen Kratos'u kolayca öldürmüştü. İkinci oyunda Great War'u gösteren şu görsel vardı. Üçüncü oyunda da tanrılar titanlar ile savaştı. Bir nevi Great War tekrarlandı. Yine ikinci oyunda Kratos'u gösteren bir görsel daha vardı. Kratos'un yalnızlığı ve tükenmişliği resmedilmişti. Bu da yine 3. oyunda gösterildi. Hatta 3. oyunun sonunda Kratos'un öldüğü yerde Phoenix var. Bu da yeniden doğuşu simgeliyor. Burada Kratos'un ölmesi beni şaşırtmaz. Çünkü Kratos tekrar dirilmesiyle tanınan bir karakter. Athena'nın cümlesi Kratos'un durumunu özetliyor. Ölüm amacı olanları tutamaz. Ama eğer Kratos amacını bulmuşsa dönmeyebilir. İlginç. Yani God of War öyle bir seri ki 3. oyunda yer alan bir cümle bu oyundaki amacını bulduğu cümlesiyle birleşip tam anlamını bulabilir. Resme dönelim. Loki'nin bu hali Freya'nın Baldur'u kollarına alıp Kratos'a senin başına aklına gelen her ızdırab ile başlayan tiradındaki haline çok benziyor. Oyunda kraliçe ismiyle sadece Freya'nın adı geçti. Ve burada da
dost gibi görünüp sonra ihanet ederek oğlunun intikamını alması oldukça normal olur. Freyr ya da Odin ile ittifak yapmış da olabilir. Bu gösterilen resimde Groan'ın hikayesinde Freya'nın ismi geçiyor. Ragnarök'te Freya'nın son savaşı diyor. Bu çok değerli bir ipucu. Yani parçaları bir araya getirince Ragnarök'te Freya ölecek ama Kratos'u önce de öldürmüş olabilir tabi. Kratos da oğluna zarar gelmemesi için kendini feda ediyor da olabilir. Bu da yine oyunda geçti. Atreus kraliçe diye ona küfür ediyor olabilir. Bunun Freya tarafından yapıldığını destekleyen bir görsel daha var. Ama ihtiyatla yaklaşmamız gereken bir görsel çünkü net değil ve bu bilgi içeren bir video olduğu için koymanın doğru olmadığına kanaat getirdim. Eğer isterseniz yorumlarda yazın, ben de topluluk kısmında paylaşırım. Kratos Jotunheim'dan döndüğünde Mimir, kehanetler en az 100 kış daha böyle bir şey beklemiyor. Bir şeyi değiştirdin diyordu. Yani kehanetler seni hesaba katmadı diye de ekliyor. Yani burada Kratos ve Atreus bilinen Ragnarök'ü öne çekmiş oldular. Ben tıpkı God of War 3'teki gibi bir Kratos bekliyorum. Önüne geleni, uçanı kaçanı ne kadar mitolojik canlı varsa mıhlayacak. Ama bunu yaparken kendilerine müttefik de arayacak. Altta Atreus kurtlarla birlikte. Buradaki bazı harfler aslında resimde 40 olduğu için net değil. Ama burada iki kelime de iki yerde geçiyor. Bu da tahmin edilmesini kolaylaştırıyor. Orlok, Ifir, Orlok, Vargr, Wit, Vargr. Orlok, savaş anlamına geliyor. Kader anlamı da var. Savaş için savaş, diğeri de kurt, kurtlarla birlikte. Bu oymada savaş kısmı gayet net. Atreus'un büyüsüyle oyun içi 3 kurt çağırma yeteneğine bir atıf da olabilir. Gerçi bu düşük bir ihtimal. Diğeri ve daha kuvvetli ihtimal ise Loki, Ragnarök'ün başlangıcında güneşi ve ayı yiyen kurtlar olan Skoll ve Hati'nin babası olan kurt Fenrir'in babasıdır. Oyunda Hrothvitnir olarak geçer. Fimbulwinter devam ederken Kratos ve Atreus Hrothvitnir yani Famous Beast lakabıyla Fenrir'i Gleipnir'den kurtaracaklar. 3 kurt da Loki'nin yanında yer alacaklar. Fenrir de çocuklarına başlatın evladım Ragnarök'ü diyecek ve savaş başlayacak. Arkadaşlar bunlar benim önce kendim çevirmeye çalıştım. Sonrasında da bulamadığım yerleri ekranda gördüğünüz sitelerden ve kişilerden faydalandığım bilgilerden yaptığım bir video oldu. Sizler de Ragnarök konusundaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Look, it's Mother's. She was here. She saw every step we took before we took it. Like she was always with us. Watching over us. Leading us home. Let's finish it.
Father? No. We do it together. Son. Goodbye, Faye. I love you, Mom. The Giants. They really are all gone. There's nothing for us here. Come. So, I get that Mother was a giant, which makes me part giant and part god. And part mortal. Right. I guess there's just one thing I don't understand. My name on the wall. The Giants called me... Loki? Loki. That's the name your mother wanted for you when you were born. She must have called you that to her people. But why? A question for another day. Let us go home. Guess it all makes sense now. Why she want to end up here? Be with her kind? But did she know it was going to be like this here? Is this what she wanted us to see? Did she want us to tell the people? Or keep it a secret? I do not know. So what should we do? I trust you to decide that. Oh. So, why'd you want to name me Atreus? I know it can't be for a god. No. He was a soldier. A Spartan. A great warrior? All Spartans are great warriors. We trained from birth. Our lives were discipline, duty, battle, and death.
Life was grim, and we greeted it grimly. But Atreus of Sparta was unlike the rest of us. He wore a smile even in the worst of times. He was happy. He inspired us to hope that though we were machines of war, yet there was humanity in us. Goodness. When the day came for him to lay down his life in battle, his sacrifice saved countless others and turned the tide in our favor. I carried him home on his shield and buried him with all the honors of Spartan custom. His memory was a comfort in dark times. Wow, you actually told a good story. Mimir missed it. I understand if you want to go home. I bet there's still some corrupted Valkyries out there that can be set free. Some other helping. Maybe helping people is part of why Mom sent us out here, too. I mean, what would Atreus of Sparta do? And what would Loki do? Huh. That's a weird name. I'm glad we went with yours. Lads, am I glad to see you. I believe I've reached my limit for dwarven charm. What happened, Mimir? They took an uncomfortable number of measurements and then proceeded to bicker about the weather. Where do you want us to take you? How about the warm confines of anywhere bloody else? Before we return to Midgard, I should warn you. More time has passed than you likely realize. The snowfall that began when you slew Baldur has become something else. The stuff of omens. For the coming winter. Not just any winter, but a great winter to span 3 summers. And when it's done, Ragnarok begins. Ragnarok. From snow. Aye, snow. Lots more snow. And then the end of the bloody world. Isn't that approximately? Another prophecy. No, brother. Prophecy doesn't expect this for 100 more... I'm telling you, it's Fimbulwinter. I can feel it in my scrot. This is the big one. Stop saying that. Oh, you're making me very nervous. It was bound to snow sooner or later. That ain't just snow, and you know it. It's the end times. How dare you make me the voice of reason? Guys? Just discussing the weather. Bit of a... What he means is, Fimbulwinter's upon us, boys. The winter to end all winters. I can feel it in my scrot. Yeah. We heard. So, if you're heading home, try to keep moving. And also, to not die. Or if you're not heading home, same advice. The tower ate the Unity Stone, didn't it?
I wanted to fly again. Yes, that's a terrible pity. We're finally home. Feels like a lifetime ago. Bit drafty, maybe. It's a right improvement over having tree bark in your Tadger. Time to rest. I'm gonna sleep through winter. Okay, this'll do. Sleep. Way ahead of you. What was that? The ball! Atreus, are you ready? Yeah, but I had the weirdest dream. Fimbulwinter was ending, and Thor came for us, here at the house. It was only a dream. But it felt different. It felt real. It felt like the future. Then we will worry about it tomorrow. Today,